Türkiye öyle bir füze geliştiriyor ki artık vurabileceği yerler tahmin edebileceğimizin çok çok ötesine kadar geldi. Bakın size haritada bu cümlemi şöyle somutlaştırayım. Şu an gördüğünüz noktaların tamamını Türkiye bu füzeyle vurabiliyor. Yani neredeyse bütün dünyadan bahsetmiş olduk o yüzden. Muhtemelen kafanız karışmıştır. Ve yine o yüzden uzatmadan videoya geçelim. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin yerli Tomahawk seyir füzesini yani Gezgin'i konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Gezgin dediğimiz zaman bakın bunu bir abartı zannetmeyin ama Türk savunma sanayisinin en önemli belki de 3 projesinden birini konuşuyoruz. Türkiye'nin zaten seyir füzesi vardı. Bu onun sadece daha uzun menzillisi gibi düşünmeyin. Çünkü bu bambaşka bir boyut. Stratejik derin darbe kabiliyeti dediğiniz zaman o kabiliyetin merkezinde yer alan bir vurucu güçten bahsediyoruz. Ve bu gücün dünyada çok az muadili var. Seyir füzeleri savaşlarda artık orduların en önem verdiği sistemlerin başında geliyor. Genellikle atmosferik motorlara sahip oluyorlar. Yani turbofan veya turbojet gibi motorları oluyor. Uçaklara benzer bir kanat yapıları var. Önceden programlanmış hedefe atmosfer içinde süzülerek ilerleyen güdümlü mühimmatlar bunlar. Yani balistik füzelerden uçuş profili anlamında çok farklılar. Zaten balistik füzelerden çok daha etkili olmalarını sağlayan şey de bu. Balistik füzeler gerçek anlamda yıkıcı sistemler. Bu doğru. Ama uçuş profillerini biliyorsunuz. Fırlatılıyor. Aynı havaya bir mermi ateşler gibi düşünün. Fırlatıyorsunuz, yükseliyor, uzaya çıkıyor ve geri düşüp atmosfere giriyor. Hedefine inanılmaz hızlarda taarruza geçiyor. Evet, yıkıcı güçleri çok fazla. Evet, önlenmeleri özellikle atmosfere girdikten sonra çok zor. Hatta belki de imkansız. Ama tahmin edilebilirler. Çünkü yörüngeleri öngörülebilir. Fırlatıldıkları zaman erken uyarı radarları çok hızlı bir şekilde nereye düşeceklerini tespit edebiliyor. İşte Gezgin gibi seyir füzelerinin farkı burada ortaya çıkıyor. Seyir füzeleri insansız hava araçları gibi uçuyorlar. Motorlarıyla havada süzülüp hedeflerine ulaşana kadar istedikleri an uçuş rotalarını tekrar değiştirebiliyorlar. Ve asıl değerleri arazi izleme yeteneklerinden kaynaklanıyor. Bu füzeler yeryüzü şekillerini gizlenmek için kullanıyorlar. Dağların arasından yere çok yakın seviyelerde uçuyorlar. Dünyanın eğriliği ve işte bu yeryüzü şekillerinin ortaya çıkardığı radar gölgeleri sayesinde düşman hava savunma sistemleri bu füzeleri uzak mesafelerdeyken tespit edemiyor. Tespit edebileceği kadar yaklaştığında ise artık hava savunma bataryasının tepki vermesi için sadece saniyeler kalıyor. Bu kadar bir süre içerisinde de Gezgin gibi bir füzeyi engellemek gerçekten çok zor. İşte bundan dolayı Türkiye yıllardır büyük bir gizlilik içerisinde Gezgin projesini ilerletiyordu. Şimdi füzenin ateşlenirkenki ilk görüntüsü paylaşıldı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri küresel çapta stratejik derin darbe yeteneğine kavuştu. Ya da en azından kavuşmak üzere. Son zamanlarda beni en çok heyecanlandıran görüntülerden biri oldu bu. O yüzden bu videoda biraz fazlaca kullanacağım bu görüntüyü. Çünkü artık Türk savunma sanayisinin başarılarına çok alıştık. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Şu an konuştuğumuz şey ABD'nin Tomahawk füzelerinin yerli versiyonu. ABD bu füzeleri küresel güç projeksiyonunun bir numaralı enstrümanı olarak görüyor ve gösteriyor. O yüzden birazdan bu füzelere değineceğiz ama öncesinde bize ait olanı konuşalım. Yani Gezgin'i. Türkiye füze teknolojisi serüvenine 90'lı yıllarda başladı. Çin'le yapılan teknoloji transferi anlaşmalarıyla J-600T Yıldırım gibi kısa menzilli balistik füzeler ortaya çıktı. Sonra çalışmalar devam ettikçe kurumlar olgunlaştı ve menziller arttı. Sapma payları düştü. Zaman içerisinde yeni balistik füzeler ortaya çıktı. En son artık Tayfun füzesiyle 1000 kilometrenin üzerini zorladık. Hatta Yıldırım Han füzesini yani 6000-6500 kilometreyi en azından konuşabilecek hale geldik. Bunun dışında Türkiye taktik havacılık alanında SOM seyir füzesi ailesini
geliştirdi. Bunlar da envantere girdiler. Yani aslında Gezgin Türkiye'nin ilk seyir füzesi çalışması değil. Peki o zaman neden özel derseniz, özel olma sebebi şu: Türkiye'nin füze çalışmaları öyle bir noktaya geldi ki artık bir boşluk hissedilmeye başlandı. SOM ve Atmaca gibi füzeler 250 kilometre civarında hassas atışlar yapıyorlar. Tayfun 1000 kilometrenin üzerini vurabiliyor ama bir balistik füze ve 1000 kilometrenin üzerini vurabilecek seyir füzesi noktasında bir boşluk oluşuyor. O kadar uzun mesafeyi Türkiye sadece balistik füzeyle vurabiliyordu. Madem her şeyi kendi başına üretebiliyordu, neden 1000 kilometrenin üzerindeki menzili seyir füzesiyle vuramasındı? İşte bu düşünceler ortaya Gezgin projesini çıkarttı. Gezgin'in net menzili açıklanmadı ama 1000 kilometrenin çok üzerinde bir menzile sahip olduğu biliniyor. Genel beklenti ve açık kaynaklı istihbarat değerlendirmeleri menzilin 1500 kilometre civarında olduğunu belirtiyor. Peki 1500 kilometre ne demek? Bakın, Türkiye'nin kara sınırlarının en uçlarından fırlatıldığında şuraların vurulabilmesi demek. Gördüğünüz gibi Türkiye kendi çevresinde sorun yaşayabileceği her yeri bu füzeyle vurabilir. Ama daha önemli bir şey var. Tekrar haritayı açıp bakalım. Türkiye az önce saydığımız noktaların dışında şu an işaretlediğim noktaların tamamını da bu füzeyle vurabilir. Tabii işaretlediğim noktaların tamamı demek neredeyse bütün dünya demek. Böyle olunca insan bu nasıl olabilir diye sorar ve benim abarttığımı düşünür. Ama farkındaysanız bu menzil göstergelerinin tamamının merkezinde denizler var. Yani bu gösterdiğim projeksiyonda bütün Gezgin füzeleri denizlerden fırlatılıyor. Çünkü Gezgin müşterek bir füze olarak geçiyor. Yani tek bir platforma bağımlı değil. İlla karadan fırlatılacak diye bir şey yok. Düşmanın saldırıyı en beklemediği yer neresiyse oradan fırlatabilirsiniz bunu. Çünkü en önemlisi deniz altından fırlatılabiliyor. Denizaltılar beka kabiliyeti en yüksek platformlar. Nerede olduklarının tespit edilmesi çok zor. Ve eğer siz bir denizaltıdan bir seyir füzesi fırlatabiliyorsanız o füze genellikle hedefini bulur. Çünkü hedefine beklenmedik bir yerden geleceği için tespit edilemeden ulaşır. Peki bu kabiliyete ne zaman ulaşırız? Türk Deniz Kuvvetleri'nin 3 yıllık faaliyet raporu açıklandı ve Gezgin seyir füzesinin denizaltı testlerinin başarıyla tamamlandığını öğrendik. Yani bu kabiliyete sahibiz artık. Bu proje o kadar gizli yürütülüyor ki süreçler tamamlandıktan sonra kamuoyunun haberi oluyor. Bu testler yapılırken gerçek bir denizaltı tehlikeye atılmadı. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği denizaltı test altyapısı kullanıldı. Yani bu füze Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki Gür ve Preveze sınıfı denizaltıların torpido ve füze kovanları ile birebir aynı iç balistik yapıya sahip bir test yatağında denendi. Testler burada yapıldı ve başarıyla tamamlandı. Yani Gezgin seyir füzesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki denizaltılardan fırlatılabilecek. Bu belki de işin en zor kısmıydı. Su altından bir seyir füzesini fırlatmak, onu karada ya da havadan ateşlemekten çok daha karmaşık bir süreç. Füze öncelikle özel, su geçirmez bir kapsül içinde torpido kovanından itiliyor. Kapsül su yüzeyine ulaştığında patlayarak açılıyor ve füze roket motorunu ateşleyerek uçuşa geçiyor. Bu gerçekten zor bir süreç ama başarıyla tamamlanmış olması az önce gösterdiğim dünya haritasındaki bütün noktaların artık Türkiye'nin menzilinde olduğunu gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin denizaltıları bu noktaların tamamına hiçbir görüntü vermeden ulaşabilecek güce sahip. Bunların yanında bir de savaş gemilerinden de ateşlenebiliyor. Zaten Gezgin füzesinin ana taşıyıcı platformu belki de savaş gemileri olacak. Bunun için Roketsan'ın geliştirdiği Midlas dikey atım sistemi kullanılacak. Mesela şu an İ sınıfı fırkateynlerde Midlas sistemleri var. Bu lançer sistemi şu an orta menzilli Hisar füzesini, Siper Blok 1 veya Blok 2'yi, Atmaca gemi savar füzesini, hatta Tayfun füzesinin deniz versiyonlarını bile ateşleyebilecek şekilde tasarlandı. İşte bunların içine şimdi bir de Gezgin ekleniyor. Ama deseniz ki Gezgin'in ana platformu İ sınıfı fırkateyn mi olacak? Hayır. Ana platform TF-2000 muhribi olacak. TF-2000 dendiğinde hepimizin aklına hava savunma kabiliyeti geliyor. Çünkü TF-2000'de tam 96 adet Midlas hücresi yer alacak ve bu hücrelerde hava savunma füzeleri kullanılacak. Mesela Türkiye uçak gemisini inşa ettiği zaman yanına eklediği TF-2000'ler o uçak gemisini hava saldırılarına karşı koruyacaklar. Şimdi bunun yanında bir de aynı TF-2000'in bir bölgeye gittiğinde 20-30 adette Gezgin seyir füzesinin yüklendiğini düşünün. Nasıl bir yıkıcı etki oluşturacağını anlatmama gerek yoktur muhtemelen. Yani kısacası Gezgin esas deniz platformlarından ateşlenecek ve bu kabiliyet Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücünü bütün dünyaya taşıyacak. Hava platformlarından fırlatılmaz bu. Çünkü boyutlarıyla filan Türkiye'nin savaş uçaklarına sığabilecek bir şey değil. Yani teorik olarak belki mümkün ama pratikte bir F-16'dan filan bunu fırlatmak imkansız gibi bir şey. Zaten menzilinden dolayı çok gerekli de değil. Ben bunu anlattıkça aklınıza gelen soruyu da az çok tahmin ediyorum. Genelde bu soruyla her platformda karşılaşıyoruz. Haksız bir soru da değil. Sorunun ne olduğunu tahmin etmişsinizdir zaten. İyi, her şey güzel de peki motoru? Böylesine caydırıcı bir füzenin işe yaramasını istiyorsanız motorunu yerli olarak geliştirmek zorundasınız. Çünkü %99 değil %100 ambargolara maruz kalacaksınız. Türkiye zaten seyir füzeleri için motorlar geliştiriyordu. Şu an mevcut SOM,
Atmaca ve Çakır füzelerinde Kale Erge tarafından geliştirilen KTC 1750, KTC 3200 ve KTC 3700 gibi turbojet motorlar kullanılıyor. Ama bu kadar uzun menzilde tabii ki turbojet motor kullanmak pek mümkün değil. Evet, turbojet motorlar füzeler için mükemmel bir etki sağlıyor. Mükemmel manevra yeteneği anlamına geliyor. Ama aynı zamanda da çok hızlı yakıt tüketimi demek oluyor. Gezgin gibi 1500 kilometre civarı menzili olan bir füzede bu kadar yüksek yakıt tüketimi olan bir motor kullanmak elbette çok da mümkün değil. Zaten dünyadaki bütün uzun menzilli seyir füzeleri bu yüzden turbofan motor kullanıyor. Bu motorlar turbojet motorlara göre biraz daha ağır ve karmaşık ama yakıt verimliliğini katladığı için menzili çok uzatıyorlar. İşte bu yüzden Türkiye'nin yeni bir motora ihtiyacı vardı ve Kale Erge ile Kasım 2021'de Arat motoru sözleşmesi imzalandı. Gezgin bu motoru kullanacak ve proje ne durumda derseniz seri üretime girmek üzere. Eğer açıklama doğruysa Arat motoru şu an irtifa testleri seviyesinde. Bu yılın sonuna doğru bütün kalifikasyon çalışmaları tamamlanacak ve seneye seri üretime girecek. Açıklama doğruysa derken bir şey yanlış anlaşılmasın. Bu açıklama Kale Jet Motorları Genel Müdürü'ne ait. Eğer doğruysa derken kastettiğim şey şu. Proje açıklanandan çok daha ileri bir noktada da olabilir. Yani testleri devam ediyor diye açıklanırken seri üretim süreci başlamış bile olabilir. Çünkü Türkiye bu gezgin projesini gerçekten büyük bir gizlilikle yürütüyor. Yani herhangi bir çatışmada yakın dönemde bile bu füzenin kullanıldığını görürseniz şaşırmayın. Ve kullanıldığında da ciddi anlamda ses getireceğini söylememe gerek yoktur muhtemelen. Bunu da aslında gezginin dünyadaki en önemli muadiline bakarak görebilirsiniz. Yani ABD'nin Tomahawk füzesi. ABD artık bu füzeyi resmen diplomatik bir kaldıraç gibi görüyor. Herhangi bir ülkeyi tehdit edecekse ilk konuşulan sistemlerden biri bu oluyor. İran'la gerginlik yaşadıkları anda bile ilk yapılan haberlerden biri Tomahawk taşıyan savaş gemileri Hürmüz Boğazı'na doğru ilerliyor şeklindeydi. Çünkü bugüne kadar bu füzeleri her kullandıklarında dengeleri değiştirdiler. İlk pratik uygulaması 1991 yılında 1. Körfez Savaşı'nda oldu. Irak'a ait neredeyse bütün önemli hedefler savaşın ilk gününde 100'den fazla Tomahawk füzesi fırlatılarak imha edildi. Bu savaş boyunca 297 adet füze kullanıldı ve 282'si gönderildiği hedefleri yerle bir etti. Bunun dışında Bosna Savaşı'nda, Afganistan'da, Libya'da defalarca kullandılar. Hatta en son 2017'de Suriye'de 59 adet Tomahawk füzesi ateşleyerek dengeleri tamamen değiştirmişlerdi. Bakın bu füzeler maliyetli mi? Evet, maliyetli. Yani doğrudur. Bir Tomahawk füzesi yaklaşık 1,5 milyon dolar maliyete sahip. Yani o gece Suriye'ye ateşledikleri füzelerin maliyeti neredeyse 100 milyon dolar. Yüksek mi? Evet, yüksek. Ama bir de şöyle düşünün. Aynı bölgede bu 59 hedefi vurmak için belki onlarca F-35 bölgeye operasyonlar düzenleyecekti. Suriye'nin elinde de o dönem S-400 filan vardı. O onlarca F-35'ten sadece birinin bile düştüğünü düşünün. Bakın, personel kaybı kısmına girmiyorum. Sadece maliyet olarak bakıyoruz şu anda. Tek bir F-35 bile düşürülseydi 1,5 kat fazla maliyet ortaya çıkacaktı. Ve uçaklarla vurduğu bölgede belki de bu kadar korku sağlamayacaktı. Çünkü seyir füzelerinin farklı bir caydırıcılığı var. Tespit bile edilemeden ölüm yağdırmaya başlıyorlar. Bu çok farklı bir boyut. Ve işte Türkiye gezgin füzesiyle bu yeteneğe kavuşuyor. Bahsettiğimiz görsel paylaşıldığına göre muhtemelen yakın zamanda gezginden önemli haberler alacağız. Bunu aldığımızda konuyu yeniden daha detaylı şekilde konuşuruz. Hem belki o zaman daha fazla özelliği açıklanmış olur. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türkiye derin darbe kabiliyetinde çok başka bir boyuta geçiş yaptı. Çünkü gezgin Türkiye'nin küresel çapta bir güce dönüşmesinin mihenk taşlarından biri olarak görülebilir. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.